Tarih çoğu zaman kazananların yazdığı bir masaldır. Ama Mezopotamya'da, zamanın bile unuttuğu topraklarda başka bir hikaye fısıldanır. Binlerce yıl öncesine ait çamur tabletlere kazınmış kadim bir sır vardı. Sümerler onlara Anunnaki, diğer bir adıyla Göksoy'undan gelenler adını vermişti. Bu sır ne tamamen unutuldu ne de tam olarak hatırlandı. Sümerler bu varlıkların gökten indiğini yazdı. Onlara göre Anunnakiler sadece tanrı değildi. Onlar, dünyayı şekillendiren ilk güçtü. An, gökyüzünü, Ki, yeryüzünü simgelerdi. Anunnakiler, bu iki dünyanın birleşiminden doğmuştu. Yani tanrıların tanrılarıydılar. Ve insan, onların planlarının bir parçasıydı. Sümer tabletlerinde yazılanlara göre, insan kendi kendine var olmadı. Anunnakiler onu yarattı. Sebep mi? Çalışması için. Tapınması için ve itaat etmesi içindi. Enlil, otoriteydi, emrederdi, cezalandırırdı. Enki, yaratandı, bilgiyi ve hayatı şekillendirendi. İnanla hem aşkı hem savaşı getiren karmaşık bir figürdü. Her biri görevliydi, rastgele değillerdi. Bir sistem vardı, bir düzen. Ve o düzenin izleri bugün hala çözülememiş metinlerde gizli. Bazı çivi yazılarında gökyüzünden gelen ateşten arabalar anlatılır. Karanlıkta parlayan araçlar. İnsanları seçen, taşıyan, öğreten varlıklar. O zamanın diliyle yazılmış ama bugünün kavramlarına çok yakın imgeler. Bu anlatılar sadece mit olarak geçiştirilebilir mi? Yoksa insanlar anlayamadıkları bir teknolojiyi tanrılar olarak mı gördü? Zigguratlar, göğe açılan merdivenler gibi tasarlandı. Her basamak, insanla tanrı arasındaki mesafeyi biraz daha azaltıyordu. Ama bazı metinlerde bu yapılar sadece ibadet için değil, iniş ve kalkış için kullanılmıştı. Geliş ve gidiş noktaları. Sümerler neden bu kadar ayrıntılıydı? Neden tanrılarını sadece dua ile değil, tarih yazar gibi anlattılar? Belki de onlar bir şeyin tanığıydı. Bir gelişin, belki de bir gidişin. Anunnakiler hala bilinmeyen bir çağın kapısını aralıyor. Ne kadarını anlayabiliriz? Ne kadarını kabul etmeye hazırız? Belki de asıl soru şu: bu hikaye bir efsane mi? Yoksa unutturulmuş bir gerçek mi? Sümerler, insanın doğuşunu bir lütufla değil, bir isyanla açıklar. Tanrıların arasında huzursuzluk çıktığında çözüm insanı yaratmak oldu. Anunnakiler, gökten yeryüzüne indiklerinde büyük bir görevle karşılaştı. Madenler çıkarılmalı, toprak işlenmeliydi. Ama bu işler kolay değildi. Tanrılar zamanla yoruldu ve içlerinden bazıları ayaklandı. "Biz bu yükü taşımayız," dediler. Tanrılar meclisi toplandı. Bir karar verildi. Yeni bir varlık yaratılacaktı. Güçlü, dayanıklı ve sadık biri. Toprakla şekillendirilecek ama ona hayat verecek olan şey sadece çamur olmayacaktı. Bir tanrı kurban edildi. Kanı, yaratılacak varlığın özüne karıştırıldı. Bu, sadece beden değil, bilinç de demekti. Böylece ilk insan doğdu. Onun adı Adamu olarak kayıtlara geçti. Bu kelime, topraktan yaratılan anlamını taşıyordu. Adamu, tanrılar adına çalışmakla görevlendirildi. Tarlaları sürecek, tapınakları inşa edecek, madenleri işleyecekti. O, tanrıların hizmetçisi olarak kabul edildi. Zamanla Adamu gibi birçok insan yaratıldı. İnsanlık yavaş yavaş çoğaldı ve organize oldu. Tarım gelişti, şehirler kuruldu, yasalar yazıldı. Yeryüzü, Anunnakiler için verimli bir hizmet alanına dönüştü. Ancak tanrılar bir şeyi fark etmekte geç kaldı. İnsan sadece toprakla yoğrulmamıştı. İçinde tanrısal bir kıvılcım da vardı. Bu kıvılcım zamanla düşünceye dönüştü. İnsan sorular sormaya başladı. Kimdi? Neden yaratılmıştı? Ne kadar ileri gidebilirdi? Bazı tanrılar bu değişimi tehdit olarak gördü. Bilginin sınırlandırılması gerektiğine karar verdiler. Ancak Enki buna karşı çıktı. İnsanlara yazıyı öğretti. Tarımı anlattı. Yasaları verdi. Bilinçlenmeleri için gereken tüm araçları sundu. İnsan artık sadece bir işçi değildi. O, anlam arayan bir varlığa dönüşmüştü.
Bu değişim, tanrılar arasında yeni bir çatışmanın başlangıcıydı. Sümer mitolojisinin en güçlü figürlerinden ikisi Enlil ve Enki'dir. İkisi de Anunnakilerin önde gelen tanrılarındandı. Ancak bu iki figür, insanlıkla ilgili tamamen farklı görüşlere sahipti. Enlil, düzenin, otoritenin ve göklerin tanrısıydı. Yeryüzünde kurulacak sistemin mutlak hakimi olmak istiyordu. Onun gözünde insan, sadece görevini yerine getirmesi gereken bir hizmetkardı. Enlil, bilgiyi sınırlandırmayı ve itaati sağlamayı savunuyordu. İnsanların fazlasıyla bilinçlenmesini tehlikeli buluyordu. Enki ise farklı bir yol seçti. Su, bilgelik ve yaratılış tanrısı olarak insanlara daha yakın bir konumdaydı. Onların potansiyelini gördü. Öğrenmelerine yardım etti. Bilgiyi saklamak yerine paylaşmayı tercih etti. Yazının, tarımın ve yasaların insanlara ulaşmasında doğrudan rol oynadı. Bu iki yaklaşım zamanla çatışmaya dönüştü. Enlil, insan nüfusunun hızla artmasından rahatsız oldu. Gürültü arttıkça tanrıların huzuru bozuluyordu. Sümer metinlerine göre Enlil bir karar verdi. İnsan sayısını azaltmalıydı. Bu amaçla hastalıklar ve felaketler gönderdi. Hatta büyük tufan planlandı. Enki, bu kararlara açıkça karşı çıkmasa da perde arkasında insanları korumaya devam etti. Tufandan önce bir insana, Ziusudra'ya gizlice haber verdi. Ona bir gemi yapmasını söyledi. Böylece insanlık tamamen yok olmadı. Bu olay, tanrıların kendi aralarındaki dengenin kırılmasına yol açtı. Artık sadece insanlar arasında değil, tanrıların arasında da bir bölünme vardı. Enlil kontrolü korumak istedikçe, Enki özgürlüğü savunuyordu. Sümerler, bu çatışmayı evrendeki temel dengenin yansıması olarak gördü. Otorite ile bilgelik, baskı ile özgürlük, emir ile merhamet arasındaki sürekli mücadeleydi bu. Ve bu mücadele, insanlık tarihinin en eski katmanlarına kadar uzanıyordu. Sümer tabletlerinde anlatılan tufan hikayesi, yalnızca bir felaket anlatısı değildir. Aynı zamanda tanrılarla insanlar arasındaki gerilimin zirveye ulaştığı bir dönüm noktasıdır. Tanrı Enlil, insanlığın çoğalmasından rahatsızdı. Nüfus artıyor, gürültü tanrıların huzurunu bozuyordu. Sürekli çoğalan ve sorgulayan insanlar artık bir tehdit olarak görülmeye başlanmıştı. Enlil bu sorunu kökten çözmek istedi. Karar kesindi. İnsanlık yok edilecekti. Bu karar Tanrılar Meclisi'nde onaylandı. Plan sessizce hazırlandı. Yeryüzüne büyük bir tufan gönderilecekti. Denizler taşacak, şehirler sular altında kalacaktı. İnsanların haberi olmamalıydı. Ancak Enki bu karara içten içe karşı çıktı. İnsanların tamamen yok edilmesini doğru bulmuyordu. Açıkça karşı gelemezdi ama sessiz kalmayı da reddetti. Bir yol buldu. Enki, seçilmiş bir insana, Ziusudra'ya rüyasında seslendi. Ona tufanın yaklaştığını söyledi. Hayatta kalması için büyük bir gemi inşa etmesini istedi. Gemide ailesini, hayvanları ve gerekli tohumları koruyacaktı. Ziusudra, verilen talimatlara sadık kaldı. Sessizce çalıştı. Gemi tamamlandığında tufan başladı. Günlerce süren yağmur ve taşan nehirler yeryüzünü yuttu. Tüm şehirler, tapınaklar ve tarlalar sular altında kaldı. Ancak Ziusudra'nın gemisi hayatta kaldı. Sular çekildiğinde yeni bir dünya ortaya çıktı. İnsanlık yeniden başladı. Ama bu kez geçmişten bir dersle birlikte. Tanrılar sonunda Ziusudra'yı affetti. Hayatta kaldığı için onu ödüllendirdiler. Bazı metinlerde ona ölümsüzlük bahşedildiği anlatılır. O artık yalnızca bir kurtulan değil, tanrıların gözünde kutsanmış bir figürdü. Büyük tufan sadece fiziksel bir yıkım değildi. Aynı zamanda insan ile Tanrı arasındaki sınırların yeniden çizildiği bir andı. Kontrol ile merhamet, yok etmek ile korumak arasında verilen büyük bir karardı bu. Ve bu tufan anlatısı, sadece Sümerler'de değil, Mezopotamya'nın ötesine taşarak birçok kültürün hafızasında yer etti. Sümer metinlerine göre, Anunnakiler yalnızca yeryüzüne inmediler. Bir gün buradan ayrıldılar.
bu ayrılış sessiz bir terk ediş değildi. Geride karmaşık bir miras, derin bir boşluk ve cevaplanmamış sorular bıraktı. Tufanın ardından dünya değişmişti. Topraklar eski verimliliğini kaybetmiş, şehirler yıkılmış, tanrılarla insanlar arasındaki ilişki zayıflamıştı. Anunnakiler için yeryüzü artık eskisi kadar verimli ya da huzurlu değildi. Bazı metinlerde göğe çıkan 7 tanrıdan söz edilir. Bu ifadeler onların göksel bir yolculuğa çıktıklarını ima eder. Enlil, Nippur'daki merkezinden çekildi. Enki, Eridu'daki kutsal mabedini terk etti. Utu, güneş tanrısı olarak göğe döndü. İnanışa göre bu ayrılışlar rastlantı değil, planlı bir geri çekilmenin parçasıydı. Anunnakiler görevlerini tamamlamış, insanlık kendi yoluna bırakılmıştı. Ancak bu ayrılışın nedeni her zaman net anlatılmaz. Bazı yorumlara göre tanrılar arası çekişmeler onları farklı sistemlere yöneltti. Bazılarına göre ise insanlar artık kendi kaderlerini yönetebilecek düzeye gelmişti. Her iki durumda da tanrıların çekilişi bir son değil, bir geçişti. Anunnakiler tamamen yok olmadı. Onların varlığı, gelenekler, mimari yapılar ve kutsal metinlerle yaşamaya devam etti. Tapınaklar boş kalsa da isimleri dualarda anılmayı sürdürdü. Bu ayrılış bir kayıp gibi görünse de Sümerler için aslında yeni bir dönemin başlangıcıydı. İnsan artık yalnızdı. Kendi aklı, emeği ve inancıyla yol alacaktı. Tanrıların sesi uzaklaştı ama onların bıraktığı bilgi insanlığın gelişimine yön vermeye devam etti. Ve o günden sonra göğe her bakan, belki de onların geri dönüşünü beklemeye başladı. Anunnakiler yeryüzünden çekildi ama arkalarında yalnızca tapınaklar ya da efsaneler bırakmadılar. Onların mirası, insanlığın kurduğu ilk şehirlerde, yazıda, hukukta ve zaman anlayışında hala yaşıyor. Sümerler çivi yazısını geliştirdiklerinde bunu sıradan bir ihtiyaçtan doğan araç olarak sunmadılar. Yazı, tanrılardan gelen bilgi olarak kabul edildi. İlk yasalar, takvimler, matematik hesaplamaları, hepsi tanrıların öğretisi olarak görüldü. Bu bilgi kutsaldı ve çoğu kez doğrudan Enki'ye atfedildi. Eridu, Ur, Nippur, Uruk. Bu şehirler sadece yerleşim alanları değildi. Her biri birer kozmik merkeze dönüşmüştü. Her birinin ortasında bir zigurat yükseliyordu. Göğe uzanan bu kutsal yapılar, Anunnakilere ulaşmak için yapılmıştı. İnsanlar, gökyüzüyle yeryüzü arasında bir bağ kurmaya çalışıyordu. Zaman kavramı bile onlardan miras kaldı. Güneşin, ayın ve gezegenlerin hareketleriyle belirlenen takvimler kullanıldı. Sümerler, günü 24 saate, saati 60 dakikaya böldüler. Bu düzen, binlerce yıl sonra bile bozulmadan kullanılmaya devam etti. Tarım, sulama sistemleri ve hatta diplomasi gibi kavramların kökeninde de tanrılardan gelen bilgi olduğuna inanılıyordu. İnsan, kendi başına bu kadar düzenli bir sistem kuramazdı. Bu düşünce, dönemin tabletlerine açıkça yansımıştı. Anunnakilerin verdiği bilginin bir sınırı vardı. Onlar sadece yön gösterdi. Ama bu yön, insanlığın medeniyet kurma yolundaki ilk adımlarını şekillendirdi. Bu yüzden birçok eski kültür, ilerlemeyi sadece kendi çabasıyla açıklamadı. Her gelişmenin arkasında bir ilahi dokunuş arandı. Ve bu dokunuşun adı, Sümerler için Anunnakilerdi. Medeniyetin tohumu bir kez toprağa düştü. Ve bu tohum, insanlık tarihinin en derin köklerinden biri haline geldi. Tarih boyunca gökyüzüne bakıp bir anlam arayan insan, çoğu zaman orada tanrıları buldu. Ancak 20. yüzyılda Zecharia Sitchin, o tanrıların aslında yıldızlardan değil, gerçek gezegenlerden geldiğini iddia etti. Sitchin, Sümer tabletlerini klasik arkeologlardan farklı okudu. Onun için Gılgamış Destanı ya da Enuma Elish sadece mitoloji değildi. Bunlar şifreli bir tarih anlatısıydı ve bu anlatının merkezinde başka bir gezegenden gelen varlıklar yani Anunnakiler vardı. Sitchin'in teorisine göre Anunnakiler, Nibiru adını verdiği, Güneş sistemine her 3600 yılda bir yaklaşan bir gezegenden gelmişti. Gelişmiş bir teknolojiye sahiptiler.
Dünyaya geldiklerinde amaçları nettir: altın çıkarmak. Ancak işler karmaşıklaştı. Çalışma yükü ağırdı. Çözüm, genetik müdahaleyle yeni bir tür yaratmaktı. Ve insan bu şekilde ortaya çıktı. Bu fikir çarpıcıydı. Ama asıl çarpıcı olan, Sitchin'in bu anlatıları kutsal kitaplarla ilişkilendirmesiydi. Ona göre, Tevrat'taki Nefilim ifadesi, Anunnakilerle aynı varlıklara işaret ediyordu. Yaratılış kitabında geçen, Tanrı oğulları, insan kızlarını gördü ve onlardan çocuklar doğdu bölümü, açıkça bir genetik müdahalenin izlerini taşıyordu. Bu çocuklar, devler olarak tanımlanmıştı. Aynı devler, Sümer metinlerinde de geçiyordu. Tufan anlatısı da şaşırtıcı bir benzerlik taşıyordu. Tevrat'taki Nuh, Sümer'de Ziusudra ya da Atrahasis olarak karşımıza çıkıyordu. Her iki hikayede de ilahi varlıklar insanlığı yok etmeye karar veriyor ama bir kişiye haber vererek onun kurtulmasını sağlıyordu. Sitchin'e göre bu, Tanrılar Meclisi'nde yaşanan bir anlaşmazlığın yansımasıydı. Enki insanlığı kurtarmak isterken Enlil yok edilmesinden yanaydı. Bu çatışma, farklı dinlerdeki tanrı ya da melek iblis figürlerinde iz bırakmış olabilir miydi? Sitchin'in iddiaları yalnızca geçmişi değil, geleceği de ilgilendiriyordu. Nibiru, döngüsünü tamamlayıp bir gün tekrar dönecek miydi? Anunnakiler yeniden mi gelecekti? Bazı yorumculara göre kutsal metinlerdeki Tanrı'nın gökten inişi, kıyamet günü, yıldızların düşmesi gibi ifadeler aslında bu geri dönüşün alegorileriydi. Elbette bu teoriler akademik çevrelerce şiddetle eleştirildi. Sümerce çevirilerinin hatalı olduğu, astronomik iddiaların bilim dışı olduğu söylendi. Ama gizem kolay ölmez. Ve sorular bazen cevaplardan daha güçlüdür. Ya efsaneler tarihse, ya dini anlatılar yıldızlardan gelenlerin anılarını taşıyorsa ve ya biz bir projenin yalnızca devamıysak? Zecharia Sitchin'in fikirleri belki bilimle değil ama insanın kadim sezgileriyle yankı buldu. Çünkü her kültürde bir başlangıç hikayesi vardır. Ve belki de tüm bu hikayelerin kökünde gökten gelen o ilk ziyaretçiler yatıyordur. Tarihsel anlatılar değişir, yorumlar dönüşür. Ama bazı izler zamanın dokusuna öyle derin işlenir ki onları tamamen silmek mümkün olmaz. Anunnakiler işte böyle bir iz bıraktı. Onların hikayesi yalnızca çamur tabletlere ya da eski mezarlara gömülmedi. Dillerde, dualarda, sembollerde yaşamaya devam etti. Sümerlerin gökten inenler olarak tanımladığı bu varlıklar, Mezopotamya'dan çıkan tüm büyük kültürlerin mitolojisinde başka adlarla karşımıza çıktı. Akadlar onları İlu diye andı. Babil'de tanrılar hala gökyüzünden gelen güçlerdi. Mısır'da Osiris, Isis, Tot gibi figürler göksel kökenliydi. Antik Yunan'da Prometheus, insanlara ateşi veren ilahi isyankar, adeta Enki'nin bir yansıması gibiydi. Dini metinlerde de bu etki hissedilir. Tevrat'ta geçen Nefilim ya da Tanrı oğulları ifadesi, semavi varlıkların insanla karışmasına dair tuhaf bir imada bulunur. Yaratılış anlatısında insanın topraktan yapılması ve ilahi nefesle can bulması, Sümerlerdeki Adam'ın çamurdan yaratılmasıyla şaşırtıcı bir benzerlik taşır. İlginçtir ki, Asya mitolojilerinde bile benzer figürler bulunur. Hindistan'da tanrılar gökten inip insanlarla etkileşime geçer. Çin'de, göksel imparatorun soyundan gelen yöneticilerden söz edilir. Bu tekrar eden motifler kültürler arasında bilinçsiz bir ortak hafızanın mı, yoksa kadim bir gerçekliğin izinin mi taşıyıcısıydı? Anunnakiler, bugün sadece eski tabletlerde yaşamıyor. Onlar artık modern mitin de bir parçası. Filmlerde, romanlarda, dizilerde. Tanrılar aslında uzaylı mıydı? Sorusu bir komplo teorisinden öteye geçerek kültürel bir takıntıya dönüştü. Antik astronot teorileri, bilimsel çevrelerde kabul görmese de, insan zihninde açıklanamayan boşlukları dolduruyor. Peki bu neden böyle? Belki de insan, kendi yalnızlığından şüphe duyuyor. Bu kadar karmaşık, bu kadar düzenli bir dünyada, sadece tesadüf eseri var olmuş olmak fikri ona fazla sade geliyor. Bu yüzden
ilk kıvılcımı başka bir aklın çakmış olabileceğini düşünmek istiyor. Anunnakiler tam da bu noktada devreye giriyor. Onlar ne tamamen tanrı ne tamamen insan. Ne masal kahramanı ne de bilimsel gerçek. Ama insanlığın kolektif hayal gücünde bir köprü. Yeryüzü ile gökyüzü, geçmiş ile gelecek, mit ile tarih arasında kurulmuş kadim bir köprüydü. Bugün hala bazı araştırmacılar Sümer yazıtlarını tarıyor, Nibiru'yu gökyüzünde arıyor. Belki hiçbir zaman tam olarak geri dönmeyecekler. Ama anlatılarla, sorularla, sembollerle zaten içimizde yaşamaya devam ediyorlar. Ve belki de mesele onların gelip gelmediği değil. Asıl mesele şu: biz neden bu hikayeyi bu kadar çok hatırlamak istiyoruz? Anunnakiler üzerine yapılan bu videomuz, yalnızca eski bir halkın mitolojisini değil, insanın evrene, geçmişe ve kendine dair bitmeyen merakını anlatıyor. Gerçekler değişebilir ama arayış hep kalır.